burada doğmuş, burada yaşamış ve eğitimini burada almış ve Türkiye'ye dönen Türkiye'lilerin uyum sorunları daha ciddi. Dilek Açan bunlardan biri. Almanya'da doğan Dilek Açan, Aachen Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirmiş. Sadece tatillerde gittiği Türkiye'de Salih Açan'la tanışmış ve kısa süren arkadaşlık döneminden sonra evlenmeye karar vermişler. Dilek Hanım'ın Almanya'da, Salih Bey'in de Türkiye'de farklı koşullarda yetişmeleri haliyle aralarında küçük çaplı anlaşmazlıklara neden olmuş ilk zamanlarda. Evlendikten sonra mesela bir şeyleri konuşuyoruz. Ne bileyim ben diyelim ki işte tatil yapalım. Somut bir şey ortaya çıkmıyordu konuşmalardan. Yani dilin tabii farklı oluşundan. Yani Türk dili çok genel konuşmaya bir de geniş konuşmaya müsait. Alman dili de çok detaylı anlatabilmeye bir şeyleri müsait. O yüzden alışkanlık farklı. Bir de benim konuştuğum Türkçe ile onun konuştuğu Türkçenin arasında tabii dağlar fark var. Yani ben direkt Almancadan tercüme ederek ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Onu da o tamamen yanlış anlıyordu. Yani birinci aşamada dilden kaynaklanıyor. İkinci aşamada tabii bir şeyden anlayışımızın farklı olması. Yani benim kafama çağrışan resim farklı bir kelimede, onunkisi farklı. Onu çok daha sonra anladık tabii öyle olduğunu. Kim geldi? Wer ist denn da? Dakiklik, işte organize olma. Burada mesela ortaya çıkabilir. Tabii dediğim gibi yani bunu bir de şey yapmak lazım. Şimdi bütün Türkler organize olmayı beceremiyor diye bir şey de yok. Belki ben öyle bir tipim. Ama mesela Dilek daha organize. Belki bunu Almanya'da yetişmekle de bağlantılı ele alabiliriz. Yani orada da bir sorun oluyor. Ben organize değilim, organize olamıyorum. Ama Dilek çok organize, çok titiz. O zaman da mesela çatışmalar ortaya çıkıyor. Evlilikten sonra Salih Bey Almanya'ya yerleşir ve burada kendisine iş arar. Ancak dil en büyük sorun olarak karşısında durur. Burası ile ilgili en büyük zorluk dil. Yani dili bilmemek. Çünkü ben ilk geldiğimde birkaç kelime dışında hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum. Tabii öyle olunca iletişim kuramayınca direkt olarak hayatın dışında biraz kalıyor insan. En büyük zorluk bu. Tabii öyle olduğu zaman iş bulmak da zor. Yani insanların yaşaması için bir işte çalışması lazım. En büyük zorluk o oldu. Ama onun içinde işte ikinci, üçüncü sınıf ne iş varsa yaptık. Yani bulaşıkçılıktan işte ne bileyim pazarcılığa kadar fazla insanlarla temas etmeyeceğin, dili çok fazla kullanmayacağın bütün işleri yaptım. Bu işler yapıyordu. Yani her şeye razıydı. Hani önemli olan bizim beraber olmamız, bir arada olmamız. O her işe razıydı ama bu sefer işten çıkarıyorlardı. Bir şey olmuyordu. Birileri onu kaçak çalıştırmış, bizim haberimiz yoktu falan filan, böyle çok tuhaf şeyler yaşadık. 2 sene sabrettik buna. 2 seneden sonra fark ettik ki bu böyle inişli çıkışlı hayat bizim ilişkimize zarar veriyor. Ondan sonra oturduk, konuştuk, karar verdik. Bu böyle olmayacak. Yani çünkü Salih iş bulamıyor. Kendi alanında zaten hiç bulamıyor ama hani normal garson olarak bile bulamıyordu. Öyle bir dönemde yaşadık. Öyle olunca dedik tamam sen git dedim, yani Türkiye'de yap, düzenini kur. Ondan sonra ben de oraya yanına geleyim. İşlerin istenilen biçimde gitmemesi üzerine Salih Bey ve Dilek Hanım Türkiye'ye dönmeye ve şanslarını bu kez de Türkiye'de denemeye karar verirler. Ama Türkiye'de de her şey bekledikleri gibi gelişmez. Bu kez de Dilek Hanım uyum konusunda zorlanmaya başlar. Yani çalışma ortamı çok zordu. Alışkın olmadığım bir ortamdı. Onu da hiçbir zaman hayal edemediğim bir ortamdı diyeyim. Yol çok kötüydü. Kaldığımız mahalle çok kötüydü. Sokağa çıkamıyorsun. Çünkü biraz çıktığın zaman alışkın değiller normal giyinen bir kadına. Hemen kornalar basıyor, adamlar laf atıyor. Böyle bir değişik bir yerdi. Yani yanlış bir yerden de bir ev seçmişiz. Oradan da şanssızdım. Ondan sonra bir de işte eşimin ailesine de ayak uyduramadım. Çok uzun zaman sürdü onlara ayak uydurmam veya onların da bana ayak uydurması. Yaşadığım en büyük problemler bundu. Tabii
ve hiç arkadaş bulamadım. Normalde birisiyle tanışıyorum, konuşuyorum, hiç problem değil. Yani ben herkese ayak uydururum. Yani herkesin frekansını yakalarım. Orada problem yok. Yakalıyorum ama onlar benim frekansımı yakalayamıyor. Yani onlar için ben çok aşırı çok abartı bir insan oluyorum. Çünkü herkes, Türkiye'de herkes çekmeceler mi diyeyim, klişelerde yaşıyor. Yani işte birisi Atatürkçü, tam koyu Atatürkçü, öbürü tam koyu solcu, öbürü tam Kürtçü, öbürü bilmem MHP'ci, öbürü dinci. Ya normal bir insan yok yani. Benim de bir fikrim var, siyasi fikrim, tamam, ama benim arkadaşlarımda siyasi fikrim birinci planda değil. Onu belki ikinci, üçüncü, dördüncü planda konuşabiliriz ama önce insani şey önemli. Türkiye'de de o önemli değil. Sen neredensin, kimdensin, hangi gruptansın, ona göre anlaşılıyor. İşte ben onu yapamadım yani. İstanbul'da geçen 2 yıllık zaman 35 yaşındaki Dilek Hanım'a büyük tecrübeler kazandırır. Aslında bu dönem onun açısından kimliğini bulma ve ne istediği sorusuna cevap olmuştur. Benim için mutlaka bir kazanç oldu. Oradaki hayatı tanımak, yani oradaki insanları tanımak, oradaki şartları tanımak benim için bir kazanç oldu. Ve kendi gerçek kimliğimi bulmada yardımcı oldu. Benim gerçek kimliğim %80 Alman mentalitesi, Alman kimliğiymiş. Ben bunu gördüm. Yani oradaki insanlar tamam beni dışlamadı ama benim oradaki insanlarla hemen hemen hiçbir ortak yönüm yok. Yani bir tek ortak yönüm aynı dili konuşuyoruz. Yani işte az çok. Çoğu yemekleri aynı yiyoruz. Başka hiçbir ortak özelliğimiz yok. Hiçbir şekilde yok. Anlayış olarak, dünya bakışı olarak. O yüzden benim Almanlara daha yakın özelliklerim daha yakın. Almanların özelliklerini benim özelliklerim daha yakın hissediyorum. Onu keşfetmeme benim yardımcı oldu. Zorlu ve sıkıntılı geçen Türkiye pratiği onları tekrar Almanya'da yaşamaya iter. Dilek Hanım geri dönüş kararı ve Almanya'ya geliş anını büyük heyecanla şöyle anlatıyor. Özgürlük hissettim. Buraya geldiğim zaman sokaklarda böyle dolaşıyordum. Sanki böyle beynim buğulanıyor sanki böyle tamamen çok yeni bir duygu hissediyorum. Yani böyle özgürüm. Yani sokakta karmaşa yok, her tarafta korna sesi yok. Her anda çantamı çalabilirler korkusu yok. Elimi kolumu sallaya sallaya gezinebiliyordum. Bisiklet kullanabiliyordum. Tabii mümkün değil İstanbul'da, sahilin dışında. Çok rahat, çok mutlu, çok huzurlu. Eve döndüm gibi hissettim yani. Yani evime geldim gibi hissettim. Kimi politikacılar Türkiye'lileri uyumsuz olmakla suçlasalar da Dilek Hanım bunun bir sorun oluşturduğunu düşünmüyor. Dilek Hanım ve Salih Bey bu yönlü yapılan tartışmaları ise gereksiz ve yersiz buluyorlar. Bence hiç kimsenin uyum sağlaması gerektiğini düşünmüyorum aslında. Herkes olduğu gibi yaşaması gerekiyor. Nasıl yaşıyorsa. Ama herkesin işi olsa, okulda başarılı olsa, doğru düzgün bir evi olsa, bu dışlanmış semtler olmasa, getolar olmasa o zaman zaten uyumu konuşmaya gerek kalmayacak ki. Şunu söyleyeyim, herkes mutlu olmak istiyor. Ben en azından öyle düşünüyorum. Almancayı iyi konuşamamak beni mutsuz etti. Niye? Çünkü kendimi ifade edemiyorum. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Yani İnsanlar niye bile bile kendini mahkum etsin? Yani sonuçta herkes bu toplumda yaşıyor, Türkler diyelim. Niye insanlar bu mutsuzluğu taşımak zorunda kalsın? Hani bile bile ya ben öğrenmeyeceğim Almancayı, ben böyle kalmak istiyorum. Belki %1, %2 kafası çalışmayan insan grubu vardır bunun içinde de. Ama çoğu insan bence yapmak istediği halde yapamıyor ve burada da biraz olanakların yetersizliği söz konusu. Ama tabii bir kısımda motivasyonun eksikliği. Yani insanların nasıl neyi becerebilecekleriyle ilişkin. Me diye ses çıkarıyor. Bak burada da var bir tane küçük kuzucuk. Me yapıyor. Wie macht die Kuh? Mu. Mu. Nasıl yapıyor inek?